Yıllarca bedeniyle savaşmış birisi olarak bu videoyu yapmanın zamanı gelmişti. Bu videoda sizi yarın diyete başlatmayı ya da spora göndermeyi planlamıyorum. Tam tersine eğer yanlış bir bakış açısına sahipsek burayı değiştirip hayatımızı birazcık daha pembeleştirmeye, birazcık daha renklendirmeye geldim. Eğer siz de kendi bedeninizle alakalı yanılgılar ve eksiklikler hissediyorsanız bu video sizin için. Hadi kız kıza konuşalım. Bu videoyu çekmeye karar verdiğimden beri toplum içerisinde bazı gözlemlerde bulundum. Bulunduğum gözlemlerden bir tanesi sosyal medya ile alakalı. Fark ettiğiniz üzere toplumda en fazla takipçi kitlesine sahip olan insanlar yüksek anlamda moda, güzellik ve vücut üzerine içerik üreten insanlar. Ama bu toplumda tam tersi bir konumda. Nereden fark ettin derseniz kendi küçük dünyamda kafeye gittiğimde, otobüse bindiğimde, trene bindiğimde İnsanların hiçbirisi, yani şöyle söyleyeyim, belki 10 insandan birisi dışında herkes bizim normal standartlarımızda yaşayan insanlar. Yani hiç kimsenin fiziği ve yüzü sosyal medyada takipçi kitlesi o kadar yüksek olan insanlar kadar mükemmel konumda değiller. Ki zaten mükemmellik algısı nedir onu da birazdan tartışacağız. Yani toplumda hepimiz aslında farklı şekilde görünüp farklı yeteneklere, güzelliklere, farklı özelliklere sahipken bizim olmak istediğimiz insanlar toplumun onda birini temsil ediyorlar. Hatta belki daha bile az. Bu durum gerçekten çok üzücü. Çünkü ne yazık ki kendimizi yetiştirme evresinde olan insanlar olarak bundan etkilenmemek mümkün değil. Sosyal medyaya girdiğimiz zaman herkes güzel, herkes incecik, herkes çok cool falan. O sırada pijamalarıyla ekranı kaydıran biz bir türlü yeterli hissedemiyoruz. Bu videoyu çekmeye karar vermemin sebeplerinden bir tanesi, daha doğrusu düşünüyordum bu videoyu çekmeyi ama üzerine tuz biber olan şeylerden bir tanesi de geçen sefer biliyorsunuz anlam değeri olan bir video çekmiştim ve onun üzerine birkaç yorum aldım. Neden makyajsız videoyu çektiğimle alakalı, eşarbımın demode göründüğüyle alakalı. Yani çok güldüm gerçekten. Hatta arkadaşımla da gülerek mesajlaştık. Arkadaşım söylemişti bunu bana. Çok mutlu hissettim kendimi o mesajı okumamla beraber. Çünkü gerçekten bende bu tabular yıkılmış elhamdülillah. Tabuları yıkılmış olmanın ve yeterli hissetmenin verdiği keyfi hepimizin almasını istiyorum. Çünkü gerçekten bu konuda çok böyle acı çektiğimizi düşünüyorum kızlar olarak, böyle gençler olarak. Bu zihniyetin değişmesi lazım yani. Size kendinizi şimdiye kadar yetersiz ettirmiş bir kişiyi hatırlayın. Çevrenizde olan, kendinizle onu karşılaştırmış olduğunuz birisi olabilir. Bedeniyle ilgili yorum yapıp, bedeniyle ilgili yorum bekleyen insanların geneline bakarsanız ne yazık ki hayatta başka konuşacak şeylerinin olmadığını görürsünüz. Çünkü bu insanlar ne yazık ki bedeni dışında gösterecek, konuşacak herhangi bir öğretiye sahip olan insanlar değillerdir. Yani benim bahsettiğim kişiler işte bu fitness öğretmenleri onlar filan değil. Tabii ki bu insanların işi ve yani çok güzel şekilde yapıyorlar ve bize de çok güzel destek oluyorlar spor yapma konusunda vesaire. Benim bahsettiğim normal şekilde yani arkadaş ortamımızda girdiğimiz şeylerden bir tanesi. Ben bir insana nasıl göründüğümü sormuyorsam neden bir insan benim kilo aldığım hakkında yorum yapma yetisini kendinde buluyor? Ya da tam tersi çok zayıf olduğumuz hakkında ya da tam tersi yüzümüzün sivilcelendiği ya da bozulduğu hakkında. Bu hakkı bu insanlara kim verdi? Biz verdik. Biz bu insanlara sessiz kalmaya devam ettikçe ya böyle eziklik psikolojisine girmeye devam ettikçe çünkü biz kendimiz içeriden öyle hissediyoruz. Karşıdaki kişi bize bir ima bile yaptığında kabuğumuza çekilip böyle dinlemek zorunda kalıyoruz. Arkadaşlar yapacağınız tek şey gerçekten önce kendinizi iyi hissetmeye başlamakla beraber ki bunun da süreçlerini konuşacağız. O insanlara cevap verme özgüvenine sahip olabilmek. Birincisi o insana kilo hakkında yani benim vücudum hakkında konuşma hakkını ona kimse vermez. Bende bedensel anlamda aydınlanma yaratan kısım şu oldu. Özellikle işte tesettürün gerçek manasını fark etmeye başladığımda yani Allah'ın kadınlara verdiği değerin birazcık da olsa böyle kırıntılarını görmeye başladığımda dedim ki ya ben olduğum halimle mükemmelim. Çünkü sosyal medyada baktığımız şeyler neredeyse hayal ürünü. O sosyal medyada gördüğümüz mükemmel kalıpta olan insanların hiçbirisi normal hayatlar yaşamıyor. Arkadaşlar toplumun %95'i olarak belki daha fazla biz normal denilen hayatlara sahibiz. Yani normal demek ne demek? Sabah kalkarız, işe gideriz, geliriz, yorgun hissederiz. Maddi ya da manevi bir şeylerle imtihan oluruz. Bunlarla savaşırız, içsel dönüşümler geçiririz. Yani bu süreçlerden geçen insanlar olarak bizim her sabah belki de 9'da pilatese ayıracak vaktimiz yok. Veya
işte bütün o görünen marka ismi vermek istemiyorum. Pahalı yüz bakım şeylerini alıp günlük bir cilt bakım rutini oluşturacak zamanımız ya da enerjimiz olmayabilir. Çünkü bunların hepsi gerçekten efor isteyen şeyler. Ve aslında normalleştirdiğimiz ama normal olmayan şeyler. Ben cildimi temiz tutarım. Ben bedenime iyi bakmaya elimden geldiği kadar çalışırım. Sağlıklı olmak kaydıyla. Ama sağlıklıysam, günlük işlerimde yeterliysem, sadece sağlık için bir aktivite içerisindeysem, benim her gün sabah 7'de 8'de uyanıp işte bedenimle alakalı çabalara girmeme gerek yok. Yani girenleri asla kötü demiyorum. Birincisi bu çok büyük bir başarı zaten. Ama sosyal medyada gördüğümüz bu şeylerin gerçeklik dışında olduğunu söylemeye çalışıyorum. Yani sosyal medyada gördüğümüz bu insanların, yabancı kitlerin özellikle, bizim yerlilerden de birkaç isim var. Bunların özel hocaları, yediklerini içtiklerini hesaplayan arka planda insanlar var. Yani siz bu insanlarla kendilerinizi karşılaştırıp pijamalarınızın içinde gece onların videolarını izlerken kendinize zulmediyorsunuz. Ve bu zulüm gerçekten bir gün, 2 gün, 3 gün, 4 gün devam etmekle beraber bir yılın sonunda size asla yeterli olmadığınız hissini ortaya çıkarıyor. Ve ne yazık ki toplumda dengesiz ve akli olarak, mental olarak yetersiz birinin size yaptığı bir yorum sizin böyle pusup kalmanızı sağlıyor köşeye. Çünkü zaten siz içinizde yetersiz hissediyorsunuz. Zaten içimizde öyle hissettiğimiz için topluma tepki verip normalleştiremiyoruz yani. Geçen gün yakın arkadaşımla beraber bu konuyu konuşurken işte makyajsız gelmişti. Ve dedim ki hani iyi ki geldin, iyi ki böyle geldin. Çünkü toplumda sen ben bunu normalleştirmezsek, sosyal medyaya bu şekilde çıkmazsak, normal olan şeyi normal olarak göstermezsek insanların normal gördüğü seviye başını alıp gitti ve biz hepimiz belli tek tipleme birine dönüşmeye başladık. Gerçekten çok korkunç bir hale geldik. Farkında değil misiniz? Yani artık sadece estetik yaptıran insanların ünlüler olmadığını görüyoruz. Arkadaşlarımızın, etrafımızdaki çoğu insanların yani bir dudak dolgusu, işte bir burun ameliyatı ya da işte kiloyla algılı bir şeyler, sürekli bir değişim içerisinde olduğunu görüyoruz. Sizce gerçekten bu sağlıklı mı? Yani bunu yaptıran insanları hiçbir şekilde yargılamıyorum. Sadece içsel olarak düşünmenizi arzu ediyorum. Toplumda artık geldiğimiz halde herkesin gerçekten bunları yapıyor ve uyguluyor olması sizce gerçekten mantıklı mı? Benim arkadaş grubumda elhamdülillah gerçekten hani benim gibi düşünen insanlar ve oturduğumuzda dudakları çok ince olan birisinin ona ne kadar yakıştığından bahsediyoruz. Ya da burnunda kemik olan birisinin onun yüzünü ne kadar böyle spesifikleştirdiğinden falan bahsediyoruz yani. Bu konuda da gerçekten böyle biraz yaralıyız. Üzüntüm olası. Evet, nerede kalmıştık? Yani biz toplumda gerçekten ne ara buraya geldik ve bu normalleştirdiğimiz şeyler ne ara bu kadar içimize sindi. Hani eskiden işte magazin sayfalarında gördüğümüz ünlülerde falan olan şeylerdi. Şu an toplumda normal sınıflarımızda, sınıf arkadaşlarımızın da bu yargılamalar, bu eleştiriler içerisinde olduğunu görüyoruz kendiyle alakalı ve bu çok üzücü. Ne yazık ki bunu bize yapan kişiler de bizleriz. Yani kendimizle ilgili yetersiz hissettiğimiz her şeyi karşımızdakine sosyal medyada söyleme hakkı buluyoruz. Gerçekten yani biz kimiz? Bununla ilgili size bir örnek vereyim. Siz de bunu fark edeceksiniz. Toplum içerisine girdiğimizde, birisiyle karşılaştığımızda ya da buluştuğumuzda onunla ilgili dikkat ettiğimiz ilk şey aslında bizim kendi içimizde yetersiz hissettiğimiz bir şey. Örnek veriyorum, işte bir insana ilk karşılaştığında kilosuna baktıysan sen kilonla alakalı yetersizlik içerisindesin. Bir insanla ilk karşılaştığında yüzüne odaklandıysan yüzünle alakalı yetersizlik hissi içerisindesin. Veya işte bir insanla buluştuğunda onun neresine baktıysan kendinle alakalı o yerde yetersizlik hissediyorsun. Ve yetersizlik hissini kapatmak için karşıdakinde de onu arıyorsun. Ama ne yazık ki bu çıkış değil. Çünkü hepimiz vücudumuzda da zihinsel olarak da farklı yerlerdeyiz ve farklı alanlarda daha çok yeterliyiz. Ve bunu kabul etmemiz toplum olarak ne zaman olacak çok merak ediyorum. Kişisel anlamda söylüyorum. Vücudunuzla ya da yüzünüzle ya da nerenizle alakalı kötü bir yorum alıyorsanız hiç üzülmenize gerek yok. Çünkü o insan kendiyle alakalı olan problemini, yetersizlik hissini gidermek için size imasal anlamda olabilir, konuşma tarzında olabilir, sosyal medya üzerinde olabilir. Bu alanlarda bir saldırı yapıyor aslında. Yaptığı bu saldırıyla beraber de kendini daha iyi hissetme ihtiyacı duyuyor. Ne yazık ki hissedemiyor. Çünkü kendimizi iyi hissetmek başkasını kötü hissettirerek sağlayabileceğimiz bir davranış değil ama tabii bu da belli bir yere gelince görülebilen bir şey.
O yüzden hiç kendinizi o anlamda kötü hissetmenize gerek yok. Çünkü gerçekten olduğunuz haliniz zaten harikasınız ya. Yani farklı insanların, kendilerini beğenmeyen ve kendileriyle ilgili zaaflı olan insanların ne kadar dışarıdan şahane göründükleriyle alakalı. Yani keşke onlar da üçüncü gözden kendilerini, kendimizi görebilsek, değil mi? Yani aslında tüm sorun bedenimizde değil, bedenimizle alakalı sahip olduğumuz düşüncelerimizde. Şimdi kendi hayatımızla ilgili değiştireceğimiz yere gelirsek, biz bunu nasıl başaracağız? Birincisi, gerçekten yaratılmış bir insan olarak dünyada sizden başka hiç kimsenin olmadığını derinsel anlamda hissetmeniz gerekiyor. Allah sizi biricik olarak yarattı ve sizden başka hiçbir yerde yok. Olduğunuz kimliği başka hiç kimse taşımıyor. Olduğunuz bedenle isminizin birleşmiş halini hiç kimse taşımıyor. Allah bizi mükemmel bir şekilde yarattı ve biz bu mükemmelliyetten bir türlü memnun olamayan insancıklar haline dönüştük. Biz kendimizi neden beğenmiyoruz ya da kime beğendirmeye çalışıyoruz? Bizi kim beğense mutlu oluruz mesela? Kim bize güzel dediğinde güzel hissedeceğiz mesela? Yani onu diyecek olan insanın gerçekten hayatımızda bu kadar yer ediyor olması da zihinsel anlamda çok garip. Çünkü onayını beklediğimiz, bize güzel desinler diye uğraştığımız insanlar da kendi içerisinde bir sürü yetersizlikle başa çıkmaya çalışıyor. Yani bizim onu göremiyor olmamız onun savaşmadığı anlamına da gelmez. O yüzden bizim sosyal medyada bulunan insanlar olarak ya ne kadar takipçimiz olduğundan, ne kadar ünlü olduğumuzdan bağımsız olarak bunu normalleştirmemiz lazım. Makyajsız olmayı, her zaman işte en güzel outfitlerle dışarıya çıkamayabileceğimizi ya da bedensel anlamda herkesin 50 ya da 55 kilo olmaması gerektiğini kesinlikle normalleştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ve bu da içten gelecek ve özgüvenle alakalı. Tesettürün önemini bir kere daha anlıyorum gerçekten. Çünkü kadınlar olarak işte bu içsel, bedensel olarak bu yeterli yetersizlik hissi bizim o kadar aslında beynimize tüketen bir şey ki aslında Allah bizi tesettürle beraber korumaya alıyor ve bizi aslında bedenlerimizle bir yarışa değil, zihinsel olarak öğretilerimizle, hayata kattıklarımızla alakalı bir yerde tutmaya çalışıyor. Çünkü gerçekten beğenilme ihtiyacı, beğenilme güdüsü bizim fıtratımızda olduğu için tesettürle beraber aslında bu hırs, bu yarış bir yerde durdurulmuş oluyor. Keşke daha fazla manasıyla öğrenebilsek, uygulayabilsek. Benim söylemek istediğim şey makyajın, diyetin, sporun kötü olmasıyla alakalı değil. Onlarsız olduğumuzda kendimizi tamamen yetersiz hissetmemizle alakalı. Uzun lafın kısası, sorun bedenlerimizde değil, bedenlerimize bakmayı öğrendiğimiz yerde. Çünkü bizim normal bedenimiz anormal beklentilerimizle yarışıyor ve bize yetmeyen bedenlerimiz standartların kurbanı haline geliyor. Okuduğum bir kitapta kolları ve bacakları olmadan doğan birisinin kendi başına ayağa kalkabilmesi için 10 yıldan fazla deneme yaptığını, kendini yataktan aşağı bırakıp sürekli kalkmaya çalıştığını ve bunun 10 yıl bazında hesapladığında 1 milyondan fazla denemeyle sonuçlandığını söylüyor. Ve 1 milyon denemeden sonra gerçekten ayağa kalkabilir hale geliyor. Olduğumuz kimlikte gerçek anlamda sağlığımızla, işe gidip gelebilmemizle, rutinlerimizi takip edebilmemizle o kadar çok sayamayacağımız nimetlere sahibiz ki bu nimetler üzerinde değişiklik yapmaya çalışmamız, sağlıksal anlamın dışında bahsediyorum. Gerçekten bir isyan. Değiştirmeye çalıştığımız her şey Allah'a karşı onun yaratımını beğenmediğimize dair bir isyan aslında, bir haykırış ve ne yazık ki bunun bu kadar normalleştirilmesi toplum genelinde normali anormalleştirme yolunda bir adım olmuş oluyor ve ne yazık ki bu hepimiz derinden etkiliyor. Bu gelecek nesilleri, bizim çocuklarımızı etkiliyor. Bazı şeylerin de karşısına durup hayır ya normal olan bu değil, normal olan şu diyebilmemiz lazım. Ama her şeyi kabul edip her şeye pozitifsel anlamda yaklaştığımızda ne yazık ki o pozitifsel olarak gördüğümüz şeyler aslında bizim kimliğimizi derinsel anlamda negatif olarak etkiliyor. Buraya kadar izledikten sonra kendinize kocaman sarılmanızı istiyorum. Çünkü gerçekten olduğumuz halimizle biz normaliz ve normal olan iyidir. Normal olan kabul edilmesi gerekendir. Biz normal vücutlarda sağlıkla, güzellikle yeterliyiz ve Allah bize şükredecek çok fazla şey vermiş. Gerçekten aynanın karşısına geçin. Kendinize uzunca bir bakın. Kusurlu olarak gördüğünüz şeyin nelerin izleri olduğunu
fark edin. Karnınızda yırtıklar varsa o çocuğu dünyaya getirme özelliğinin size verilmiş olmasının ne kadar büyük bir nimet olduğunu bir hatırlatıcıdır o aslında. Her şeye pozitif güzellemesi yapmak istemiyorum. Bir yerde kendimizle barışmak için bu yolu izlememiz gerekiyor. Bizim kusur olarak gördüğümüz şeyleri başka bir pencereden görüp onlarla barışmamız gerekiyor. Ve bunların koskoca dünyada konuşulacak en son şeyler olması gerekiyor. Çünkü bu dünyada aslında yapmamız gereken o kadar daha önemli işler var ki kendi potansiyelimizi bulmak, varoluşsal bir sancı çekip bu sancının sonunda kendimizi dünyada en iyi şekilde konumlandırmak, Allah'la olan ilişkimizi düzenlemeye çalışmak, daha iyi şeylere vesile olmak mesela. Hayat sadece bedenlerimizden, nasıl gördüğümüzden ya da arkadaşlarımızla buluşmaya giderken yaptığımız outfitlerden, aldığımız iltifatlardan ibaret değil. Hayat bundan çok daha fazlası. Hepimiz de bunu içten biliyoruz aslında. Yani çok eğlendiğimiz, çok iltifat aldığımız bir günün sonunda başımızı yastığa koyduğumuzda gerçekten o kadar tatmin olmuş hissediyor muyuz hayattan? Hiç zannetmiyorum. Çünkü ben de bunları deneyimledim yani kendim ve en iyi halin kendini kabul edip potansiyelini açığa çıkardığında olan o halin olduğunu fark ettim. O yüzden olduğun kimlikten, olduğun kilodan hiçbir şekilde utanmamak, dışarı makyajsız çıkmaktan, sosyal medyada makyajsız var olmaktan ve olduğun kişiyle çok güzelsin. Tabii ki sağlıksal anlamda bir problem yaratıyorsa dediğim gibi bu konuştuğum her şey hani sağlık alanının dışında. Ama dediğim gibi sağlıksal bir beden içerisindeyse kendimize lütfen zulmetmeyelim. Çünkü biz olduğumuz halimizle çok güzeliz ve bunu kabul eden bir topluluk olarak bir araya geldiğimizi, sohbet ettiğimizi düşünün. O sohbetten keyif alırız, dediklerimizden keyif alırız, konuştuklarımızdan keyif alırız. İşte bizim hedefimiz böyle bir topluluk oluşturmak olmalı. Dediğim gibi bunları bize dikte eden sistemi değiştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Ben bu videoyu çekerek arkadaşım işte o kadar takipçisiyle sosyal medyada makyajsız var olarak ya da bunun hakkında daha fazla konuşarak ve var olarak bu farkındalığı artırabileceğimizi düşünüyorum. Umarım bu video birazcık da olsa kendinizle barışmanızı, kendinize kocaman sarılmanıza vesile olur. Çünkü gerçekten kendini seven kadınlar olarak birbirimize sarılmaya, kendimize sarılmaya, birbirimizle var olmaya ve birbirimizi olduğumuz halimizle sevmeye çok ihtiyacımız var. Aynı zamanda kendi yetersizliklerimizi başkalarında bulmanın bizim yetersizliklerimize fayda sağlamayacağını da eklemekte yarar var. Umarım söylemek istediğim şeyler doğru kalplere, doğru kişilere ulaşmıştır. Bu videoyu yine hepinize kocaman sarılarak bitirmek istiyorum. Çünkü hepimiz birbirimizden kocaman bir sarılma hak ediyoruz. Birbirimizi sevmeyi hak ediyoruz ve böyle bir toplulukta bulunmayı da hak ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.